Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez benim için anlamlı bir konu. Hem insanın tarihi hem de yaşadığım kent İstanbul ve onun tarihinde bir yolculuk. Tabii ki insanla, ilk insanla. Bilindiği gibi ilk insanın buluntularının Afrika'da olduğuna dair izler var. Özellikle DNA kayıtları, genetik biliminin ilerlemesiyle ortaya çıkan bilimsel bulgular bize ilk insanın Afrika'dan yola çıktığına kesin gözüyle bakıyor. Peki yüz binlerce yıl önce o yola çıkan ilk Afrikalı'nın uğrak yerleri neresi? Kimilerine göre 2 ayrı kola ayrılıyor. Hatta bazılarına göre 3 ayrı kola ayırıyor. Bir tarafı doğuya doğru gidiyor. Bir diğer tarafı Etiyopya üzerinden Filistin ve Anadolu'ya geliyor. Bir diğeri de Batı Avrupa'dan İspanya üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Peki Afrika'dan o yola çıkan Etiyopya üzerinden Filistin, ondan sonra Anadolu, Göbeklitepe dahil olmak üzere o yolculuğun Avrasya'daki son durağı olan İstanbul ve İstanbul'da Avrupa yakasındaki ilk konaklama yeri. Çok ilginç. Bu konaklama yeri bilim adamlarımız tarafından 60'lı yıllarda ortaya çıkarıldı. Yarımburgaz Mağarası. Evet, İstanbul'a 22 kilometre. Eskiden İstanbul levhasının göründüğü o İstanbul'un girişinden itibaren 22 kilometreydi ama İstanbul büyüdü. Artık Yarımburgaz'ı da Küçükçekmece Gölü'nü de içine aldı. Küçükçekmece Gölü'ne tam 1,5 kilometre ötede sağ tarafta bir mağara. Öylesine ki bu mağara 1800'lerde araştırma konusu olmuş. Ama ilk ciddi buluntular İstanbul Üniversitesi Prehistorya'da çok değerli hocamız Profesör Mehmet Özdoğan ve çok değerli rahmetli hocamız Güven Arsebük ve asistanları burada çok ciddi buluntulara rastladılar. Bu buluntular neydi biliyor musunuz? Defalarca sular altında kalmış İstanbul'da katmanlar arasında örneğin 400 bin yıl önce yaşamış bir ayının alt çene kemiğinin fosili. Yine o dönemde yaşamış insana ait, üstelik kökeni Afrika'ya dayanan insanın izleri. Bunlar katman katman ortaya çıkarılıyor. Bunu ortaya iddia eden Salt İstanbul Üniversitesi değil, dünya. Çünkü dünyanın en önemli üniversitelerinden Kaliforniya'daki bir üniversitede bu çalışmalarda yer alıyor. Ardından bu çalışmalar dünyaya yayılıyor. Yani Yarımburgaz diye girdiğiniz zaman dünyada inanılmaz malzemeler var. Peki bu mağara ne oldu? Duruyor mu? Bu mağara en son Mehmet Hocam'la konuştuğumda artık giremeyeceğim kadar korkunç bir durumda kendi haline terk edilmiş. Çünkü üstünde kurulan şehrin bütün lağımları o mağarayı doldurduğu gibi tahribat üstüne tahribat. Bu tahribatların tarihçesi de çok ilginçtir. 1970'lerde birkaç tane film uğruna o mağaranın içinde var olan bütün değerler, değer dediğim ne biliyor musunuz? Örneğin Roma dönemine ilişkin bir kilise, şaka değil bir kilise yok ediliyor. İçinde dinamitler patlatılıyor. Hatta Yor diye bir film için Türk-İtalyan ortak yapımı. İçinde tonlarca su basılıyor. Mağara 1,5 kilometre bir yol, güzergah. Ama devamında bir takım bulgular birkaç kilometre daha devam ettiğini söylüyor. Ben resmen Boğaziçi Üniversitesi Mağara Kulübü ile beraber 1 kilometre yürüdüm o mağaranın içinde. İnanılmaz bir yürüyüştü. Yani olağanüstü bir mağara ve benim 2009 yılında Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın desteğiyle yapmış olduğum o çalışmada çok kalabalık bir ekip girmiştik. Aralarında üniversite hocalarımız vardı, ekipler vardı, mağaracılar vardı. Hatta ilk kez bir drone kullanmıştık. Çok primitif bir drone. Oradan tabanı çekmek için. İnanılmaz bir mağara. Işıklandırıldığında inanılmaz bir görkemlilik var. En son o mağaranın içinde ne gördüm biliyor musunuz? Muhteşem Yüzyıl'ın meşhur Pargalısı'nın tedavisine dair o içi boşaltılmış, sonra su basılmış höyüklerden bir tanesinde görüntüler. Böyle bir olay dünyanın başka bir yerinde olsa içeri girme en aşağı 40-50 eurodur. Duvarına bile dokunamazsınız. O duvarlarda ilk insanın bize gönderdiği mesajlarda ne var biliyor musunuz? İlkel insanımızın, bugünün insanının Ahmet, Ali, Ayşe gibi duvar yazıları. Yarımburgaz mağarasında ilk insana ait izleri arıyoruz ama ne yazık ki şu anda ilkel insanımızın izlerini bulduk. 1978'lerde buraya giren arkadaşlarımızın, artık ilkel olma isteğiyle buraya gelen arkadaşlarımızın bıraktığı yazılar. Ben utandım ve utanıyorum. Yani biz Türkiye turizmde milyonları ağırlayacak, bize bahşedilen doğa olağanüstü ama ne hale getirdiğimiz belli. Ama ilk Avrupalı'nın, yani Avrupa kıtasına ayak basan Afrikalı'nın bugün filmlere, Hollywood filmlerine bile konu olacak yolculuğunun ilk adımının atıldığı mağara içler acısı durumda. Yani son halini bilmiyorum. Siz kendiniz ziyaret edebilirsiniz. Kapılarına demir parmaklar koymuşlardı. Üstünden akanlar. Her türlü pisliğin işlendiği bir mekan. Sözde bir takım projeler yapılmıştı ama bizde o projeler birilerine çok getiri sağlamadığı süre içinde proje basında kalıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu tür kendi haline terk edilme değil,
Yok edilmiş onlarca yüzlerce olay var ama Yarımburgaz, tekrar söylüyorum, İstanbul'un ekonomik getirilerinin üstünde bir getiriyi sağlayabilecek bir pozisyonda. Çünkü tam yanı başındaki Küçükçekmece aynı zamanda önemli bir yerleşim bölgesi. Yani bizim bildiğimiz Bizans'tan önce Batonya diye bir şehir var. Bir depremde gömülmüş. Müteahhitlerimiz ne kadar ciddi alıyor bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama biz uçtuğumuz zaman Küçükçekmece'nin üzerinden Yarımburgaz'a doğru bütün izler ortada. Orada da kazılar yapılıyor. Çok değerli hocalarımız, üniversitelerimiz kazılar yapıyor. Tarihin üzerindeyiz. Üstünde yaşadığımız tarihe birazcık değer vermek yerine, korumak veya bizden sonraki kuşaklara aktarmak yerine, Güven Hoca bunları söylüyor. Bazı yerlere dokunmadık diyor. Şimdi onu dinleyelim öncelikle. Allah rahmet eylesin. Ardından Mehmet Hoca'yı dinleyeceğiz. Söyledikleri çok önemli. Bizim bugünkü imkanlarımızla dokunamadıklarımızı bizden sonraki kuşaklara bırakıyoruz diyoruz ama gelip burayı lağma çevirin demiyoruz. Yarımburgaz mağarasının bilim dünyasına tanıtılması 19. yüzyılın ortalarına kadar geri gider. O dönemde İstanbul'da bulunan ve İstanbul Üniversitesi'nin, daha doğrusu Darülfünun'un tıp fakültesinde görevli bir Macar asıllı bir hekim, Dr. Hammerschmidt adlı bir hekim ki sonra Abdullah adını alıyor. Yarımburgaz mağarasını ilk defa saptayan ve bilim dünyasına tanıtan kişi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nden meslektaşım Profesör Mehmet Özdoğan 1986 yılında burada öğrencileriyle birlikte bir kurtarma kazısına başlıyor ve mağaranın gerçek fiili önemi Mehmet Özdoğan'ın kazılarıyla ortaya çıkıyor. Daha sonra 1988, 89 ve 90 yıllarında İstanbul Üniversitesi ile Amerika'da Kaliforniya'nın üniversitesinin Berkeley'deki bölümünün ortak çalışmaları sonunda Yarımburgaz Mağarası'nın tarih öncesi dönemi ortaya büsbütün çıkıyor. Tarafımızdan burada araştırmalar yapılıyor ve buranın günümüzden yaklaşık 400 bin yıl kadar önce insanlar tarafından yerleşilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir haritaya baktığınız zaman Asya'dan, Yakın Doğu'dan, yani uygarlıkların beşiği dediğimiz Yakın Doğu'dan Avrupa'ya geçen tek temas noktasıdır. Yani bir hurunun dar boğazı gibi düşünün. Anadolu'da olan her türlü hareket, Yakın Doğu Anadolu'da veyahut da Avrupa'da olan her türlü hareketin öbür bölgeye geçmesi için bu bir göç olabilir, istila olabilir, bilgi aktarımı olabilir, teknoloji aktarımı olabilir, her türlü ticaret olabilir, her türlü kültürel etkileşim buradan geçmek zorunda. Ve bu da geçerken her harekete iz bırakmıştır. Yani iki bölge arasındaki iletişimi, geçmişte olan bütün iletişimleri anlamak için bu darboğaz, yani Trakya ve Marmara bölgesi, özellikle bunun en dar yeri de İstanbul'dur. Bunun anahtarı. Bu nedenle buradaki bilgi sadece İstanbul'un, Türkiye'nin bilgisi değil, çok daha geniş bir coğrafyayı ilgilendiriyor. Yani Avrupa'nın uygarlık tarihini anlamak için bu boğaza bakmak lazım. Anadolu'ya da dışarıdan gelen etkileri anlamak ya da Anadolu'nun bunlara ne kattığını anlamak için de. Çünkü oradan da tek yönlü işlemiyor bu köprü. İki taraflı gidip gelme var. Burayı bilmek lazım. Yarımburgaz burada bir başlangıç noktası oldu. Çünkü bir mağaraydı, iyi korunmuş dolguları vardı. Aynı zamanda doğal çevreyi bize veriyordu. Evet, izlediğimiz görüntüler bunlar. Biz o mağaraya girdiğimizde kalabalık bir grupla girmiştik. O dönemde doçent olan çok değerli Profesör Mihriban Özbaşaran hocamızla beraber yaptığımız araştırmalarda buluntulardan bahsetmiştik. Evet, 80'li yıllarda yapılan o buluntular arasında çok değerli çay taşı, çakmak taşı, insanoğlunun silah gibi kullanabildiği, kesici alet gibi kullanabildiği onlarca alet var. Çünkü insanı diğer benzerlerinden, diğer ayakta durabilenlerden ayırt edilen özelliği alet kullanması. Buralar ulaşan insan ama evet, o dönemde insan tanımlanırken Homo sapiens'ten önce Homo habilisler, Homo erectus'lardan bahsediyoruz ama orada bulunan, yani Yarımburgaz'da bulunan direkt olarak Afrika'dan yola çıkıp akıllı yaşamı bilen insanlar. Çünkü gariptir. O insanların bir başka özelliği su gibi engelleri bile taşımadan karşıdan karşıya yüzerek geçmeyi biliyorlar veya bir şeyleri
yüzdürmeyi biliyorlar. Bu buluntular çok önemli. Eminim ki yüzyıllar sonra üniversitemizin bu çok değerli hocalarına tekrar teşekkürlerimizi borç bileceğiz. Onları anacağız çünkü dünya tarihi bunlarla değişiyor. Ve biz elimizin altındaki bu değerleri ne yazık ki fark etmeden geçip gidiyoruz. Allah bilir şu anda Sazlıdere civarında Yarımburgaz'ın çevresinde kaç tane müteahhit neler düşünüyordur, neler inşa edeceğini düşünüyordur. Ama düşündükleri o olaylar insanlık tarihi kadar önemli mi? Onun hesabını yapmıyorlar. Çünkü yaptığımız binaların ömürleri belli. Üstelik İstanbul gibi fay hatlarında yaşayan bir kentin akıbeti konusunda konuşuluyor, tartışılıyor. O yüzden öncelikle tarihimize sahip çıkalım. Eldeki verileri, buluntuları değerlendirelim ve bu tür konularda araştırma yapacak gençlerin önünü açalım. Bu kadar güzel tarih içinde yaşarken bu tarihi göremeyecek kadar kör olmamız üzücü. Bir başka videoda buluşmak üzere diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.